Turkey. Turkey. Özellikle emekli olmuş benim gibi ben yaştaki insanlar. Burada tarım çok önemli. Onlardan bahsedeceğim. Felsefesi, ideolojisi ve mücadelesi, o ruhu devam ediyor ve buranın olayı bu. Bu şekilde geçmek zorundasınız. Pirinç satıyor ama tatlı pirinçmiş bunlar. Burada Vietnam Komünist Partisi oluyor bu merkezi otorite. Vietnam böyle yazılıyor. Vietnam ayrı ayrı yazılıyor. Bu şey değil mi abla? Greyfurt'a benzeyen meyve. Evet. Aslında greyfurt tadında bir şey o ama daha iri onun dilimleri. Ben şeyi çok seviyorum o meyveyi ya. Yani o aileden geliyor. Hatta ben ilk defa Phuket'te görmüştüm. Bu meyvenin böyle bayağı büyüğünü. Abla kesiyordu. Böyle içindeki zarı da alıyordu. Aynı o kırmızı bizim greyfurt. Evet. O aileden geliyor aslında. Bayağı kokusu da benziyor aslında. Tadı da benziyor. Yemiştim Tadı da çok ben. benziyor. Çok Kesin güzel. o aileden. Evet. Burada ağacı dikmişler. Otelin önünde böyle korumuşlar. Meyvesinden verseler keşke bir. Daha tatlı şeyden. Greyfurt'tan biraz daha tatlı Evet, böyle. bizim greyfurt çok ekşi. Ekşi yani ve bir mevsimine şeyi göre var. bayağı ekşi oluyor Evet, ama bu bunlar çok daha rahat tatlı. yenilebilen Evet. bir cins. Hello madam, massage madam. Thank you. Ho Chi Minh'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir, keyfi yerindedir, sağlığı yerindedir. Vietnam'dayız. Bir önceki videoda hatırlıyorsunuz Vietnam'a gelmiştik. Ben birkaç gün burada dinlendim. Şimdi artık dedim ki bir dışarı çıkayım, gezeyim, dolaşayım, sizlere Ho Chi Minh şehrini göstereyim. Ama bu videoda yalnız değilim. Benim Karadağ seyahatimi takip edenler Kotor'da Ayşe ablayla ve oğlu Kadir'le tanıştığımı hatırlayacaktır. Burada Ayşe ablayla denk geldik. Karşılaştık. Denk geldi. O çok da güzel Vietnam oldu. vizesi almış ve burada gezmeye başlamış. Evet. Abla nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim Burak'cığım. Sen nasılsın? İyiyim, ben de çok çok memnun teşekkür oldum. ederim. Yani geldiğine, görüştüğümüzde tekrar. Ben de çok güzel memnun oldu oldum. gerçekten. İzmir'de denk gelemedik. Ayşe abla da İzmirli bu arada. Denk gelemedik orada ama Vietnam'da denk geldik. Dünya küçük arkadaşlar. Abla beğendin mi Vietnam'ı? Sen bir süredir buradasın. 10 gündür falan buradayım, evet. Beğendim, çok güzel. İnsanları güzel, böyle güler yüzlü, yardımsever. Hani bir şey sorduğun zaman şey yapıyorlar, yani yardımcı oluyorlar falan. Güzel yani. Ben zaten Güneydoğu Asya hastasıyım. Çok seviyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında Ayşe ablanın hikayesini onun ağzından dinleyeceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle birazcık Ho Chi Minh şehrini gezip göstermek istiyoruz sizlere. Şöyle sokağa çıktık. Bizim hostelimiz çok güzel bir yerde bu arada. Hemen merkezdeyiz şu an. İleride sol tarafta kalıyor. Tam bir fiyat performans hosteli. Neydi ismi abla? Covent Garden mıydı? Evet, Covent Garden Hotel. Covent Garden Hotel diye geçiyor. Gecelik 5 dolar, 12 kişilik odada kalıyoruz biz. Oda ne küçük ne büyük, yani çok fazla rahatsız etmiyor sizi. Ortak alanı var, kilitli dolabı falan var. Tuvalet banyosu da temiz gözüküyor. Yani merkezde olduğu için ve ucuz olduğu için tam böyle fiyat performans hosteli diyebilirim. Her yere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Aman. Burada hiç eyvallahları yok ya. Hemen geçiyorlar, yani hiç yol vermiyorlar. Şimdi Chu Bat diye bir tane böyle pazar yeri var. Burası bayağı meşhur şehirde. Dışarısı sıcak olduğu için dedik ki bir buradan başlayalım gezimize. Hem hostelimize en yakın olan nokta burası. Neler satıyorlar, fiyatları neler? Birazcık göz gezdirmiş oluruz. Ufak ufak ben Vietnam'la ilgili bilgiler de vereceğim sizlere. Ağır kokular geliyor. Burası aynen et kesiyorlar orada. Evet. Burada peynirler var, deriler var. Kahve çekirdekleri var. I'm just showing the coffee beans. You want this to buy? No, thank you. I'm just showing. No video? No picture. Okay, thank you. Biraz önce abla video çekmeme izin vermedi ama sizlere burada kahve çekirdeklerini göstermek istiyorum. Çeşit çeşit kahve çekirdeği var. İşte şöyle görüyorsunuz, coconut coffee, robusta coffee, luwak falan diye böyle çeşit çeşit kahve çekirdekleri var. Sağ olsun abimiz izin verdi. Burada böyle kuru yemiş tarzı şeyler satıyor. Kahve çekirdeği satıyor, farklı şeyler satıyor. Şimdi Vietnam yüz ölçümü küçük bir ülke değil arkadaşlar. Burada tarım çok önemli. Bunlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Güneydoğu Asya'da Endonezya kahve çekirdeği yetiştirme konusunda bir numara. Ama Vietnam öyle bir noktaya geliyor ki bir ara Endonezya'yı geçmiş. O yüzden buranın da kahve çekirdekleri oldukça meşhur. Hazır görmüşken bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Şöyle pazarın derinliklerine daldık. Burası turistlerin ilgisini çeken bir yer.
Güzel dizayn etmişler. Temiz gözüküyor her yer. Burada tadım da yapılıyor sanırım. Hangi kahve çekirdeğinden istiyorsanız tadım da yapabiliyorsunuz. Güzelmiş. Abla hiç denedin mi Vietnam Hayır. kahvesi? Hayır, hiç denemedim. Ha, denedim. Tuzlu kahveyi denedim. Tuzlu kahve. Çok güzeldi. Yumurtalı kahve ve tuzlu kahve burada değil Buranın mi? meşhur evet kahveleri. Onları da Yumurtalı deneyelim. kahveyi denemedim henüz ama tuzlu kahveyi denedim. Güzeldi. Sorry. Thank you. Güneydoğu Asya seyahatime Tayland'da başlamıştım arkadaşlar. Onun komşusu olan Kamboçya'ya geçtim. Daha sonrasında onun da komşusu olan Vietnam'a geldim. Şu an Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ndeyiz. Burası Güneydoğu Asya'nın incilerinden bir tanesi. Aşağı yukarı 101 milyonluk bir nüfusu var. Konuştukları dil Vietnamca. Biraz böyle Çince'yi andırıyor gibi geldi bana. Çok bir şey anlamadım ama gün geçtikçe az buçuk bir şeyler öğreniriz diye umut ediyorum. Çin'e komşu, Kamboçya'ya komşu ve Laos'a komşu. Para birimi ise Vietnam dongu. Bugünün kuruyla 1 dolar 25.500 dong civarı bir şey yapıyor ama tabii oynuyor kur sürekli. Şimdi burası yemek yenilen kısım. Fiyatları göstermek istiyorum. Orada fiyatları gösterecektim sizlere, şeylerin, hediyelik eşyaların, ama hiçbirine fiyat yazmıyorlar. Bunun sebebi de tamamen siz fiyat soruyorsunuz, size bir fiyat veriyor, onun üstünden pazarlık yapıyorsunuz. Olay tamamen bundan ibaret. Buralarda böyle yemek yiyebileceğiniz, işte sıkma meyve suyu içebileceğiniz yerler var. Şu köşedeki yeri biz gözümüze kestirdik. Oraya göstermek istiyorum ben size. Sanırım en kalabalık yer burasıymış. Şimdi 25.000 dongu 1 dolar kabul edersek mesela ne yapabiliyoruz? Bir tane çay içebiliyormuşuz. Sıkma meyve suyu içebiliyoruz 30 dong, yani 1 dolardan biraz fazla. Kahve 30 dong, 1 dolardan biraz fazla. Yiyeceklere bakacak olursam şöyle geçeyim, burada abilerimiz, ablalarımız yemek yiyorlar. Biraz tuhaf yemekleri var ama ben Vietnam mutfağının iyi olduğunu duydum. Tadacağız, hepsini tadacağız. Şöyle fiyatları da bir yandan göstereyim. Sandviçler 2 dolar, 50.000 dong. Çok meşhur çorba var, içmiştik ilk videoda. 50.000 donga içmiştik biz, burada 60.000 dong, yani 2 dolardan biraz fazla. Aşağı yukarı böyle 2-3 dolara karnınızı doyurursunuz gibi burada. Yani baktığınız zaman çok da pahalı değil. Bir de 1 dolara da meyve suyu içiyorsunuz. Tertemiz, mis. Abla şimdi senin hikayeni birazcık dinleyebilir miyiz? Yani sen Tabii. kaç senedir geziyorsun? Sırt çantalı anne isminde aslında bir marka yaratmaya çalışıyorsun ve ilham olmaya çalışıyorsun kadınlarımıza, Türkiye'deki kadınlara ilham olmaya çalışıyorsun benim Evet. anladığım. Çok da güzel bir şey yapıyorsun. Sosyal medyada paylaşımların da var. Var. Ben aşağı bırakacağım. YouTube'a da başlayacaksın. Instagram'da da Evet. paylaşımlar yapıyorsun. Arkadaşlardan da seni takip etmelerini rica ediyorum. Teşekkür ederim. Hikayeni birazcık dinleyebilir miyiz senden? Tabii ki. İlk sırt çantalı olarak gezmem 2017 başlangıcıydı, Ocak filandı. Oğlum aslında benim 3 yıla yakın bir dünya turu gerçekleştirdi otostopla. Birkaç ay gezdikten sonra arkadaşıyla birlikte gezdiler onlar. Ben de çok istiyorum, emekliyim, emekli oldum. Çok istiyorum dünyayı gezmek, görmek. Daha sonra ona dedim ki ben de size katılabilir miyim? Sizinle gezebilir miyim? Tabii ki anne gel dedi. Ben de onlar gibi sırt çantamla, onlar otostop çekiyor, ben de otostop çekiyorum filan böyle. 6 ay onlarla gezdim. Bu Güneydoğu Asya'nın tamamını gezdim. Daha sonra 6 ay sonra ben dönüş yaptım biraz dinleneyim diye. Sonra artık kendim tek başına çıkmaya başladım. Gürcistan, 4,5-5 ay Japonya, Kore, işte Hong Kong filan yaptım. Daha sonra birkaç ülke daha yaptım filan. Şimdi de buradayız Vietnam'da. Tek başına çıkarken peki herkes soruyor ya, bu cesareti nereden buluyorsunuz diye, buluyorsun? hepimize gelen soru. Sen nereden buldun abla cesareti? Aslında benim bir şansım oğlumla birlikte onlara katılıp onlarla ilerlemiş olmak. Yani sırt çantalı olarak ilerlemiş olmak, o benim büyük bir avantajımdı. Çünkü evet, hiç belki şey olsaydı, onlara katılmasaydım belki ben de cesaret edemeyebilirdim. Çünkü onlarla 6 ay gezince artık aslında dünyada çok iyi insanların olduğunu, daha doğrusu senin enerjin iyiyse, karşı tarafa iyi enerji veriyorsan, karşı tarafta iyi enerji veriyor sana. Yani biz hep iyi insanlarla karşılaştık. Ben hep iyi insanlarla karşılaştığım için o yüzden ben de bir korku yok dünyayı gezme adına. Yani böyle hani Peki, cesaret buradan geliyor. Yani daha önceden bunu tecrübe ettiğimden sanırım geliyor, bilmiyorum.
Peki belirli bir seyahat tecrüben var artık. Evet. Türkiye'deki kadınlara özellikle önerir misin? Yola çıksınlar mı? Kesinlikle öneririm, kesinlikle öneririm. Özellikle emekli olmuş benim gibi ben yaştaki insanlar aslında gezmek istiyorlar fakat bazı kadın grupları falan var böyle işte Facebook'ta falan hani birlikte yola çıkalım diye arayış içinde oluyorlar. Aslında tek başına çıkabilirsiniz gerçekten. Çünkü hiç zor değil. Onun dışında korkacak hiçbir şey yok. Belki yakın ülkelerden başlayabilirsiniz. Ben mesela ilk tek başına çıkacağım zaman ilk yakın ülke Gürcistan'dan başladım. Çünkü dedim ki çok yakın yani 6 ay bir Güneydoğu Asya'yı gezdim ama o zaman yanımda işte 2 kişi vardı. Oğlum vardı, arkadaşı vardı. Tek başına ilk olarak dedim ki ilk Gürcistan'dan başlayayım. Yapamazsam döner gelirim. Halbuki hiç de zor değil yani sonuçta. O kadar sıcak ki ama böyle şey geliyor ter. Sonra Azerbaycan'a gittim. Ondan sonra tek başına işte Güney Kore'ye gittim. 40 gün Güney Kore'ye bütün birçok yerlerine, küçük yerlerine dahi gezdim. Japonya'ya gittim. 40 gün orada kaldım filan. Yani o bölgeleri, Doğu Asya'yı gezdim. Herkese öneriyorum. Kadınlarımızın hepsini öneriyorum. Çıkın yola. Yol açık, yola çık arkadaşlar. Öyle yani herkese öneririm. Kesinlikle yola çıksınlar. Hiçbir şey olmuyor. Kötü bir şey olmuyor yani. Öyle. Burada yaya geçidinden geçerken çok dikkatli olun. Öncelik sizde olsa bile vermiyorlar yolu. Sizin kendiniz yolu almanız gerekiyor. Atmanız lazım kendiniz yola ama çarpmamalarına dikkat edin. Şimdi Vietnam tarihini birazcık incelediğimiz zaman, bu toprakların tarihini incelediğimiz zaman 4000 yıl öncesine kadar gidiyor. Efsaneler ve mitler var milattan önce. Daha sonrasında bir Çin hakimiyeti söz konusu burada. Ondan sonra bağımsız krallıklar dönemi başlıyor. Daha sonrasında Fransız sömürge dönemi başlıyor arkadaşlar. 1858-1954 yılları arasında. Şu an karşıda gördüğümüz bina Fransız sömürge döneminden kalma. Fransızların yaptığı bina. Posta ofisi olarak kullanmışlar. Daha sonrasından alışveriş merkezine döndürülmüş burası. Yani şu an günümüzde burası bir alışveriş merkezi. Ama sanırım hala o posta ofisi görevini de görüyor. Şöyle binayı göstereyim, zaten mimariden anlayacaksınızdır bu topraklara ait olmadığını. Güzel korumuşlar ama bugüne kadar. Kaç yılda yapılmıştı abla burası? 5 yılda yapılmış. 1886, 1891. 5 yılda Şu an yapılmış. hala posta ofisi olarak kullanılıyor değil mi? Doğru hatırlıyorum. Aynen. Şimdi ben de Pul oğlum alacaksın. için pul alacağım. Bakalım neler varmış. Ha, burada post kartlar var. Yine el yapımı hediyelik eşyalar var. Şöyle magnetler var. Göstermiş olayım sizlere. Mesela bu 2 dolar. Bu ne kadarmış? Bu da 2 dolar. 55.000 dong diyor. Burada bir defter var şöyle. Not tutabileceğimiz. Bu da 2 dolar. Ayşe abla şimdi bir tane posta kartı aldı. Şöyle gösterelim. 2 tane Vietnamlı kadın, bir tanesinde bisiklet var ve burada çiçekler var. Geleneksel kıyafet giymişler. Şimdi oğluna bir buradan posta göndereceksin. Arkada haritası var. Evet. İşte şuraya notunuzu yazıyorsunuz. Pulu yapıştırıyorlar. Buradan istediğiniz adrese gönderiyorlar. Böyle masa kurmuşlar buraya. Herkes burada postayı yazıyor. Buradan pulu alıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Posta kartlarını da buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tasarım değiştikçe fiyat da oynuyor. Mesela bu 1 dolar. 2 dolara posta kartı var, 1 dolara posta kartı var. Tasarımına göre değişiyor. Burada da eğer koleksiyon yapıyorsanız bozuk paralar var. İşte 4 dolar, 5 dolar civarı farklı bozuk para koleksiyonları var. Keza pul koleksiyonu yapıyorsanız şöyle farklı pullar da var. Bunlar da genelde 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar. Posta binasının hemen karşı tarafında Notre Dame ismindeki bu katedral var. Ama şu an tadilatta. Hem bu kısmı tadilatta hem arka tarafı tadilatta. İki taraftan da güzel bir fotoğraf alabilirsiniz yani. Manzarası güzel oluyormuş ama şansımıza göremiyoruz. Bak kimler var burada bak. Gel buraya gel. Süleymancıklar. Ya abla sabah
Aklımı attım, duş alıyordum. Köşede gider borusu var. Ya bir bakayım dedim, bazen kapalı oluyor, su birikiyor yerde. Bir şey çıkmaya çalışıyor oradan. Oo. Yılan zannettim var ya. Asya'ya gelmeden önce de bir sürü video gördüm böyle. İşte Tayland'da tuvalette yılan çıkıyor. Oo. Banyodan, deliklerden yılan çıkıyor gider borularından. Ben yılan zannettim, böyle zorluyor bir şeyleri. Meğerse hamam böceğiymiş. Ya ama büyük bir şeydi, bayağı büyük ama aklımı attım böyle yani. Gittim geldim yani, gittim geldim. İnanılmaz Ne yapacağını korktum bilmez ya. insan Yok. öylece bile çıkabilir Hamam herhalde. böceğini görünce o kadar rahatladım ki. Çok korktum yılan diye ya. Bir de tam köşede kalıyor ya. Evet, evet. Kapının orada, Evet. kaçamazsın da oradan. Kapatıyor çünkü kapının olduğu kısmı. Nereye kaçıyorsun? Artık duvarları tırmanmaya çalışır Vallahi insan. var ya, aklıma attım ya. Geçin. Yemyeşil ha sokaklar. O kadar güzel ki. Abla dikkat et. Burada motorların hiç eyvallahı yok. Arabalar duruyor ama motorlar Evet, demiyor. motorların hiç eyvallahı yok. Sokaklar yemyeşil ama fark ettin mi? Evet evet çok Yani güzel. o kadar güzel yeşillendirmişler ki şehri. Parklar falan da çok güzel. Her sokak sıra sıra ağaçlık. Evet, sağlı sollu her yere. Kafkas ülkeleri de böyle. Mesela post-Sovyet ülkeleri böyle. Aha. Güney Amerika'daki ülkeler de böyle. Genelde şehirlere gitseniz de park, bahçe çok olur. Çok güzel peyzaj çalışması yaparlar ve sokakları, caddeleri hep yeşillendirirler. Ki buraya gerekiyor çünkü burası tropikal sıcak. iklimde, çok Evet. sıcak. Şu an yanıyoruz yani. Şu ağacın gölgesi olmasa mahvoluruz büyük Kesinlikle ihtimalle. kesinlikle. İşin ilginç tarafı ama ülkenin iklim yapısı o kadar garip ki güney tarafı ülkenin tropikal iklim yaşıyor. Kuzeye çıkıyoruz, şu an kuzey 5-6 dereceye falan düşüyor bazen. Yani burası 30 derece, arada belki 20 derece falan oynuyor. Orada mont falan giyiyorlarmış, yağmur falan yağıyormuş. Ben seyahatime o yüzden buradan başladım. Değil mi? Aşağıdan başladım. Yukarısının soğuk olduğunu biliyorum. Şimdi böyle yavaş yavaş yukarı doğru aradaki Evet. şehirleri böyle Arada ısınacak hava. ben gidene kadar en az bir ay sonra filan ısınır oralar. Tam anlamıyla bahar gelmiş. Bahar olacak oraya. gelmiş Artık olacak. biz de adım atacağız. Aynen. Baktım hava derecesi zaten kuzey, biliyorum buranın soğuk. Dedim sen Ayşe aşağıdan başla, birazcık ısın. Ondan sonra yukarı yavaş yavaş çıkana kadar dedim ısınır Hanoi tarafı yani Kuzey tarafı ısınır biz çıkana kadar. Evet. Bu arada şehrin asıl adı Saigon arkadaşlar. Eski Birazdan ismi? bir hikaye anlatacağım sizlere. Anlayacaksınız adının neden değiştiğini. Burada da gelin ve damat var. Fotoğraf çekiliyorlar. Arabada gayet şık, arkadaki manzara da gayet şık. Binanın mimarisi çok güzel. Burada da devlet opera binası var. Onun da mimarisi gayet güzel. Burası güzel bir meydanmış. Sürekli akan bir trafik var. Şehrin her noktasında sürekli bir motor trafiği, araç trafiği. Yani bir süreden sonra insan oluyor, böyle sersemliyor, her yerden araç geliyor, bir şey geçiyor. Sürekli pür dikkat olmak zorundasınız. Şimdi gelelim bu meydana neden geldik? Hemen karşımızda Ho Chi Minh'in, yani Vietnamlıların Ho amcasının, ulusal kahramanının anıtı var. Kendisi 1890 yılında Fransız sömürgesi döneminde doğuyor ve hayatını Vietnam'ı sömürgecilikten kurtarmak, bağımsızlığa kavuşturmak için adıyor. Hayatı boyunca bunun için mücadele etmiş. Kendisi Marksist-Leninist bir devrimci arkadaşlar. Hayatı boyunca Vietnam'ın bağımsızlığı için mücadele etmiş. Nitekim 1945'te Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'ni kuruyor. Diyor ki biz bağımsızlığımızı ilan ediyoruz kardeşim. Yani bizim bildiğimiz Kuzey Vietnam'ı kuruyor. Ve daha sonrasında Fransızları bu topraklardan atmak için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Yanlış bilmiyorsam 1954 yılında da Fransızlar bu topraklardan gidiyor. Ama Ho Chi Minh duruyor mu? Ho amca duruyor mu? Durmuyor. Hayır. Diyor ki Güney Vietnam Amerikan emperyalizminin boyunduruğu altında. Biz Güney Vietnam'ı da özgürleştirmeliyiz diyor. Onun için devrim yapmalıyız diyor ve çalışmalarına, mücadelesine devam ediyor. Durmuyor asla. Ve halk gerçekten kendisine destek çıkıyor. Çok da seviyorlar. Yani bugün de birisiyle konuştuğunuz zaman
Ho Chi Minh dediğiniz zaman, o kim dediğiniz zaman o kadar büyük saygı duyuyorlar ve seviyorlar ki onu. Çünkü ülkelerini bağımsızlığa kavuşturmuş. Ve Güney Vietnam için mücadeleye giriyor. Tabii ki kendisi 1969 yılında hayata gözlerini yumuyor. Ama felsefesi, ideolojisi ve mücadelesi, o ruhu devam ediyor ve 1975 yılında Güney Vietnam'da özgürlüğüne kavuşuyor. Yani Kuzey Vietnam'la Güney Vietnam'ın savaşı bitiyor. Yani bizim bildiğimiz Vietnam Savaşı bitiyor ve Amerikan emperyalizmi bu topraklardan kaçıp gitmek durumunda kalıyor ve ülke birleşiyor. Ve komünizm bütün Vietnam'da hakim oluyor. Şu an Vietnam sosyalist bir ülke. Sovyet sosyalizmini farklı bir noktaya taşımış aslında. Onu önce olarak alıyor ama diyor ki yani biz Vietnam tipi bir komünizm modeli yaratmalıyız. Kendi topraklarımızın kültürüyle harmanlamalıyız bunu diyor ve bu şekilde bir komünizm, sosyalizm modeli öne sürüyor. Onun kendi bir fikri öngörüsü var. Halk da bunu takip ediyor. Kendisinin ölümünden sonra da bu yol takip ediliyor. Yanlış bilmiyorsam şehre adı 1975'ten sonra veriliyor. Normalde bu şehrin ismi Saigon ama Ho Chi Minh'in anısının adına Ho Chi Minh ismini vermişler bu şehre. Ülkenin en büyük şehri arkadaşlar. Kardeşimiz bu şapkalardan satıyor. Ben de böyle bir tane şapka almak istiyordum. 50 bine bıraktı. 2 dolara bıraktı. Normalde 4-5 dolara satıyorlar bunları. 2 dolara bırakınca kardeşimizden bir tane alayım istedim. Güzel de fiyat verdi. Ve de sokak esnafına katkımız olsun. Şöyle bayrak var. Vietnam bayrağı var. Vietnam yazıyor. Bu arada orijinal Vietnam böyle yazılıyor. Vietnam ayrı ayrı yazılıyor. Asker yeşili, koyu yeşil. Şöyle takıyorsunuz. Safari şapkası gibi düşünün. Yani şuradan sıkıyorsun. Sıkacağım. Çok az kaldı. Güneşten koruyor. Gayet güzel yani. 2 dolar. Burada farklı başka şeyler de var. Çanta manta, farklı tip şapkalar da satıyor kardeşimiz. Böyle çantalar da satıyor. Abla hepsi aynıdır diye düşünüyorum ya. Yani dikiş olarak az çok tabii deforme olmuş olabilir. Thank you. Abi hemen gözlüğü gözüne taktı valla. Tuttu, çevirdi, hemen. geldi, taktı yalnız. Bakar mısın? Burada Bırakmıyor. abimiz gözlük satıyor seyyarda. Herkes ekmeğinde. Evet. Thanks so I much. have same. Thank you. Thanks so much. Abla sence burası pahalı mı? Fiyatlar nasıl? Pahalı değil bence. Türk Şurada 2 lirasıyla dolar. gezilir mi sence? Gezilir. Tabii ki gezilir. Ben burada emekli paramla geziyorum. Emekli maaşımla Ya da geziyorum. gel geçelim ya, araba yok. Kimse yok şu anda. Yalnız bir tek biz geziyoruz, Avrupalılar bekliyor, onlar da bize uydu şu an. Hello. Hello, how are you? Türkiye. What? Turkey. I don't know. You don't know Turkey? No, I don't know. Okay, Google it. Turkey. Thổ Nhĩ Kỳ. Turkey. Yeah. Ah. You had come Vietnam how long? I don't know. 1 month. 1 month. Yes. Wow, good. Thank you. What's your name? Mr. Tong. Mr. Tong. Yes, I am Mr. Burak. Yeah, I am tour guide the City Mekong River. Ah, nice. Nice to meet you, Mr. Tong. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Aa fare. Baba nasıl gidiyor be? Wow. Hala Türk lirasıyla gezilir gibi gördüm ben. Yani böyle 2 dolara 3 dolara karnını doyuruyorsun. 1-1,5 dolara sıkma meyve suyu içiyorsun. Tropikal meyve suyu. Evet. Kaldığımız yer 4-4,5 Evet, dolar. kaldığımız yer aynen saçında şey var abla. 4-4,5-5 dolara konaklayabiliyorsun. O yüzden fiyat gerçekten uygun. Şimdi ben 2 gün sonra başka bir şehre gideceğim. 2,5 dolar benim kalacağım yer. Hani çok ucuz yani. Ya 2,5 dolara Türkiye'de kahve içemiyorsun ya. Bir de o kadar güzel ki baktım şeyden internetten. Şu an kaldığımız 4,5 dolardan 5 dolardan dolar kaldığımız yerden çok daha güzel bir yere benziyor. O yüzden dolayı gerçekten Vietnam'ı tavsiye ediyorum yani fiyat olarak uygun. Kenarınızda biraz birikmişiniz varsa emekli paranızla gezebilirsiniz. Burada tek sıkıntı vize almanız gerekiyor. Vietnam'a e-vizeyle gelebiliyorsunuz. Şu an revize ettiler o internet sitelerini. 3 iş günü içerisinde vizeniz mailinize geliyor arkadaşlar. Ben açıklamalara bırakacağım hangi siteden girip vize alabileceğinizi. Giriyorsunuz, form dolduruyorsunuz, işte bilgilerinizi giriyorsunuz, fotoğraf yüklüyorsunuz, pasaport fotoğrafınızı falan yüklüyorsunuz. En sonunda ödeme işlemi var. Ama bilgileri eksiksiz ve doğru yazmanız gerekiyor. Bunu sakın atlamayın. Ödeme işlemi var. Eğer Vietnam'a, bu arada 90 gün gezebiliyorsunuz Vietnam'da aldığınız vizeyle.
tek giriş istiyorsanız, yani single giriş istiyorsanız 25 dolar. Eğer ben birçok kez gireyim çıkayım yani multi giriş dedikleri o giriş, çoklu girişlerini istiyorsanız 50 dolar. 90 gün gezebiliyorsunuz. Ben mesela o kadar kalmayacağım için 60 günlük vize aldım. Tam 60 gün verdi. Ne yazdıysam onu verdi. En fazla 90 gün isteyebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi harbiden 3 iş günü içerisinde geldi vize. Bana da. 4. gün elimdeydi benim de vizem. Burada Basit. kilit nokta, sana da sorayım abla, sen mesela giriş kapısını yazdın. Hangi Yazdım. kapıdan giriş yapacaksanız o kapıyı yazıyorsunuz. Evet. Orada işaretliyorsunuz. Evet. Ben o kapıdan girdim. Sen de o kapıdan Aynı girdin değil şekilde, mi? hı hı. Buna da dikkat edin mutlaka. Yani belki başka kapıdan girseniz yine alırlar ama der ki niye buradan geldin? Problem yaşamayın bence. Kardeşim bırakın artık peşimi ya. Bebeğim ne yapıyorsun? İyiyim. Şapkan bu arada muhteşem gözüküyor. Eyvallah, günaydın, yeni uyanmışsın. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Kardeşim. Ekip buluştu yine ya. Bangkok ekibi buluştu yine. Bizi çok sevmemişler ama ya. Hayır, sevmez olurlar mı ya? Kanka çok kötü yorumlar gelmiş ya. Ben çok şey yaptım. Ya o teyzeyi biraz delirttiniz ya, ondan kaynaklı. O da şeyi bilmiyorlar ya, iç yüzünü, o yüzden. Ve bana cimri demişler. Buradan bana cimri diyen takipçiye sesleniyorum. Cimri olmadığımı düşünüyorum. Pelenk sen de Cidden cimri değiller bu arada. Cidden cimri değiller. Ben bu konuda şey düşünüyorum. Cimri olmak zorundayız bazen. Evet. Ama en bonkörümüz sensin. Aynen. Kesinlikle en bonkörüm. En bonkörümüz sensin. Ben şey yapmam mesela. Çok hesap yapmam. Çünkü gezintilerim kısa oluyor benim. Gökberk ve Burak gibi uzun olmadığı için. Bir de sevimsiz demişler kanka. Kanka ama tanımıyorlar. Çok kısa sürede tanıyorlar ya, o yüzden yani. Buradan O yüzden. herkese selamlar, sevgiler söyleyeyim. Arkadaşlar Gökberk Gezsek'le beraberiz. Pelenk. O senin, o benim, bu senin. Onu ben giydim çünkü kanka, al. Çözdüm 50'ye. 2 dolara çözdüm. Normalde 4-5 dolar istiyorlar. 2 dolara çözdüm. Ben ne yaptım? Cimri İstiyorsan dediler ya. istiyorsan hemen gideyim 50'ye çözeyim sana. Bak, cimri dediler ya. Ben ne yaptım? Direkt şey dedim. Kanka 150'ye 100'e alalım ya. Dün pazarlık yaptık. 100 kaçtı? 150 idi. 100'e bıraktı çocuk bizi, alalım dedi. Dedim ki dur bekle, bir fiyatları öğrenelim, öyle yapalım yani. Hemen almayalım. Hatırıma değdiler. Hatırıma değdiler yani. İncindim. İncindim. Kanka 50 bin çok iyi fiyat bu arada. 50.000 bence de iyi fiyat ya. Nasıl? Ben bunu 20'ye indirirdim ama. Nasıl? Bir daha yazın falan. Harbi iyi mi? Bence çok yakıştı. Çok kötü hissediyorum. Ya bu hostele kaç tane Türk girdi çıktı? Üf, buraya gelen giden yani bir sürü insan geldi. Arkadaş şey dedi, bayrak ver. Vietnam bayrağının yanına. Bayağı bak Ayşe ablanın oğlunun arkadaşı Ahmet abi. İsmail geldi dün. İsmail geldi, sen, ben, Gökberk. Gökhan abiyi de say. Gidip baksak birkaç kişi daha var. Arkadaşlar. Sallayın abi yatakları, kim Türk lan burada diye. Hiç özel konuşamıyoruz, hiç. Herkes var burada. Beni bu şortla çekmiyor. O tehlikeli mahalleye de bununla gittik. Allah, Bangkok'ta tehlikeli bir mahalle var dedim. Gitti deniz şortunu giydi geldi dedim. Çok etiketiz, yapma bunu ya. Arkadaşa sorduk da şimdi burada pirinç satıyor ama tatlı pirinçmiş bunlar. Böyle karıştırıyor hepsini, tabağa koyuyor, veriyor. Yiyorsunuz yani, değişik, bir de yanında böyle kokonat veriyor. Burada farklı şeyler var. Sanırım bunları da ekliyor üzerine. Thank you. Bilmiyorum yani, garip geldi bana. Tatlı pirinci gördün mü? Çok değişik geldi bana ya. He. Karıştırıyor böyle. 6-7 çeşit pirinç var, renkli renkli. Merhaba, canlı yayın mı yapıyor yine? Her yerde sokak tezgahı var. Mesela 2 dolara, 3 dolara böyle doğranmış meyve satıyorlar. Bir sürü tropikal meyve var. Tabii şu an ülkenin güneyindeyiz. Burası tropikal iklim, tropikal meyvenin bol olduğu yer. Tabii burada bir sürü motor da görüyorsunuz şu an. Tayland, Vietnam, Kamboçya, bu tarz Güney Asya ülkelerinde, hatta Asya'nın birçok ülkesinde belki de motor olmazsa olmaz. Yani inanılmaz bir motor trafiği var. Hayat kurtarıyor demek ki, yani elzem bir şey buralarda. Vietnamca şöyle arkadaşlar, çok garip bir dil. Yani böyle bir sürü noktadır, çizgidir bir şeyler var harflerde. Çözmesi birazcık şey oluyor.
garip oluyor açıkçası. Şimdi gelelim Vietnam ekonomisine. Yani Ho Chi Minh'den bahsettik, komünizm dedik, ülke sosyalist dedik. Gelelim Vietnam ekonomisine. Şimdi komünizm dediğimiz zaman özel sektörün olmadığını hepimiz düşünürüz. İşte merkezi bir otorite vardır, ekonomiyi o kontrol eder, her şeyi o kontrol eder. 1986'da Vietnam şöyle bir reform yapıyor. Doi Moi isminde bir reform. Nedir bu? Merkeziyetçi sistemden piyasa ekonomisine geçiriyorlar. Bunu ben dün 1,5 saat okudum, araştırdım. Hello. How are you? What is your name? Lan. Lan. Burak. Nice to meet you. Bye bye. Piyasa ekonomisine geçiyorlar arkadaşlar. Bunu dün 1,5 saat araştırdım, okuma yaptım. Biraz böyle kafam allak bullak oldu ama şöyle bir şey çıkardım. Pazar sosyalizmi olarak da geçiyor bu. Nedir pazar sosyalizmi? Şimdi merkezi bir otorite var. Ama bu diyor ki tamam, ülkeyi biz dış yatırımcıya açalım. Ama diyor şöyle bir şartımız var. Bizim diyor merkezi otoritenin, yani burada Vietnam Komünist Partisi oluyor bu merkezi otorite. Devlet olarak beklediğimiz miktarda bir ürün var. Siz bize bunu sağlayın. İşte fabrikalar, işletmeler vesaire. Siz bize bunu sağlayın. Artan ürün sizin. Bunu sadece dış yatırımcı olarak da düşünmeyin. Yani Vietnam'ın içerisindeki küçük işletmeye de inisiyatif veriyor. Mesela şöyle düşünüyor Vietnam Komünist Partisi. Biz diyor Sovyetler gibi ağır sanayiye öncelik veremeyiz diyor. Bizim yapımız farklı. Yani Vietnam ülke olarak, kültür olarak, coğrafi konum olarak, özellikler olarak farklı. Biz kendi komünizm yöntemimizi uygulamak zorundayız. Doğrusu budur diyor ve o uygulamaları hayata geçiriyor. Nedir bu? Mesela tarım. Tarıma önem veriyor arkadaşlar. Güneydoğu Asya ülkelerinin en önemli tarımsal ürünü pirinçtir. Vietnam'da bunu yapıyor. Pirinç üretiyor. İşte farklı şeyler üretiyor. Bunu satıyor. Buradan kazandığı parayla, yani ihracatını yapıyor. Buradan kazandığı parayla ne yapıyor? Hafif sanayiye önem veriyor. Hafif sanayiye önem verdikten sonra en son ağır sanayiye, hatta ağır sanayiden önce bir basamak daha vardı. Şu an onu hatırlamıyorum. En son ağır sanayiye önem veriyor. Diyor ki bizim için uygulanması gereken komünizm modeli budur diyor. Yani ülkemizin kalkınması için bunu uygulamak zorundayız diyor ve bu şekilde bir yol haritası çiziyorlar. Buna da işte yeniden yapılanma demişler. Doi Moi. 1986'dan bu yana bunu uygulamışlar. Yine Marksist-Leninist ideolojiyi savunuyorlar ama ekonomi modelini, kapitalizmin bazı araçlarını Komünist Parti yönetiminde uyguladıkları bir model diye tanımlıyorlar. Böyle söyleyeyim ben sizlere. Yani daha açıklayıcı olur diye düşünüyorum. Her neyse, bu insanlar ne yapmışlar? Pirinç ihraç etmişler. Kahveden bahsettim. Bir ara Endonezya'yı bile geçmişler kahve ihracatında. Oradan kazandıkları parayla hafif sanayiye yatırım yapmışlar. Oradan da gelir elde ediyorlar. İşte dış yatırımcı geliyor, burada ürün çıkarıyor. Devletin istediği kadar ürün onlara veriyor. Daha sonrasında ne yapıyor? Kendi karına çalışıyor. Ülkeye teknoloji geliyor bu vasıtayla vesaire vesaire. Bu şekilde 1986'dan bu yana ülke gelişme kaydediyor arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde yoksulluk sınırının altındaki o insan sayısını yüzdesel olarak arttırmışlar. Yani yoksulluk sınırının altında çok az insan yaşamaya başlamış. Bunu kırmışlar bu ekonomik modelle. Küçük işletmelerden bahsetmiştim. Mesela ailelerle sözleşmeler yapıyorlar. Diyorlar ki biz sana bir tarla tahsis edelim. Sen işte üret, ürününü üret. Bize şu kadar ürün, şu kadar birim ürün getir. Kalanı senin. İşte biz sana şu tarlayı şu kadar yıllığına tahsis ediyoruz. Sen o kadar yıl o tarlayı işlet. Her yıl bize istediğimiz ürünü ver. Kalanı senin. Onu serbest piyasada istediğin gibi sat. Kârı senin. Tamamen bu model üzerine yoğunlaşmışlar. İşte buna da piyasa sosyalizmi falan deniyormuş. Yani o kadar çok okuma yaptım ki birazcık böyle kafam allak bullak oldu. O yüzden böyle biraz da karman çorman anlatmış olabilirim ama izledikleri model bu şekilde arkadaşlar. Burada yabancı yatırım görebiliyoruz birçok yerde. Starbucks var, KFC var, başka yatırımlar var, Samsung'un fabrikaları var vesaire. Sebebi bu, yani izin veriyorlar serbest piyasaya. Kamboçya'ya vardığım videoda sonlara doğru bu sporu görmüştük arkadaşlar. Parkta oynuyorlardı abiler. Bakın burada da oynuyorlar. Adını hatırlamıyorum ama çok değişik bir şey. Hafif ağır ucu, tamam mı? Böyle tekme ata ata oynuyorlar.
Çok garip ya. Baksana göğsüyle alıyor. Çok ilginç ya. Allah yarattı demeden vuruyorlar ha. Yapıştır. Refleksler fena yalnız. Çünkü o top değil. İnce uzun bir şey. Onu görmek, ince yeri tahmin edip ayağınızı koymak ve onu yere düşürmeden tutmak mükemmel bir yetenek yani. Bu dayı bayağı yetenekli. Hello. Hop. You good? Okay. Şimdi Grab'den taksi çağırdım kendime. Bizim çocuklar da çağırdı. Buradan 2 kilometre mesafede bir yer var. Buradaki motor trafiğini göstereceğiz sizlere. Ama neyle gidiyoruz? Grab'le gidiyoruz. Burada Grab çalışıyor arkadaşlar. Tıpkı Tayland'da olduğu gibi, Kamboçya'da olduğu gibi bir taksi uygulaması. Ne kadar yapıyor mesela? 2 kilometre yol gideceğiz. 27.000 dong vereceğim. O da ne kadar? 1 dolar diyeyim ya, düz hesap. 2 gün önce şuralarda bir yerde bir sandviç yedim. Beni zehirledi. Gıda zehirlenmesi yaşadım. 2 gün sonra falan anca toplayabildim yani. Ha, şu tezgah. Şu tezgahta zehirlendim. İlk gün çok kötüydüm. Çok kötüydüm yani. Böyle rezil bir vaziyetteydim. Sonra toparlamaya başladım biraz. Muz ve su beni kurtardı. Bu sabah biraz enerjik uyandım ve dedim ki artık video çekmeye çıkayım. Hani biraz belki kendime gelirim, toparlarım o vesileyle. Bugün çıkıp video çektim arkadaşlar ama sadece sabah birkaç lokma bir şey atıştırdım. Su içtim, muz yedim ve mango suyu içtim, o kadar. Başka da bir şey yemedim. Burada bayağı bir motor kalabalığı varmış ya. Bize dediler ki buradan karşıdan karşıya geçmek çok zor oluyor. İnanılmaz bir trafik var, inanılmaz bir motor trafiği var. Biz de bir gidip görelim dedik. Gerçekten de dedikleri kadar varmış. Kardeşlerim bisikletle dalmışlar bu trafiğe ama artık bacaklarına kuvvet. Fena bir trafik var. Abi buranın olayı, bakın şimdi. Buranın olayı bu. Bu şekilde geçmek zorundasınız. Buranın olayı bu abi. Böyle geçmek zorundasın. Onlar da durmak zorunda çünkü yaya geçidindesin. Sana bağırmalarına hiç gerek yok yani, anladın mı? Daha demin laga luga yaptı ama dursa o hatalı çünkü burada polis var. O durmak zorunda. Bu kadar basit arkadaşlar. Yaya geçidinde hak yayanın. Ho Chi Minh şehrinin gece hayatı arkamdaki Bui Vien isimli sokakta dönüyor arkadaşlar. Sağlı sollu gece kulüpleri var, eğlence mekanları, restoranlar, barlar vesaire. Ve bazı yerler gerçekten çok uygun. Şöyle bir fiyatlara baktım mesela. Yerel biralar 80 Amerikan santinden başlıyor. 1 dolar bile değil. Yani 20.000 donga bira alıp içebiliyorsunuz. Mekanların içine girmedim. Bayağı büyük mekanlar var. Güzel eğlence mekanları olduğunu söylüyorlar. İnsanlar eğlenmek için Bui Vien'e gidiyor. Bui Vien Walking Street olarak geçiyor. Vallahi bugün de bitirdik ya. Umarım keyifli bir Vietnam ilk videosu olmuştur arkadaşlar. Ayşe abla da yanımdaydı. Onunla beraber gezdik. Bizim çocukları da gördüm, Gökberk ve Pelenk. Takip ederseniz onları da, abone olursanız kanallarına, Instagram hesaplarına çok sevinirim. Destek olmuş olursunuz. Benden de yorumlara selam gönderin lütfen. Özellikle Ayşe abla sırt çantalı anne olarak adını aldı ve o şekilde kendini tanıtıyor. İlham olmaya çalışıyor Türkiye'deki kadınlara. O yüzden bence güzel bir şey yapıyor. Çok, ya bilmiyorum, ben hayranlık duydum açıkçası hikayesini dinlediğimde ilk Kotor'da. O yüzden burada onunla karşılaştığım için ve onunla beraber video yaptığım için mutluyum açıkçası. Bu arada kanal 200.000 oldu arkadaşlar. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoları beğenen, izleyen, abone olan, yorum atan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde bu seneki ilk hedef olan 200.000'i geçtik. Şimdi sıra 300.000'de. Yine destekleriniz sayesinde geçeceğimi ümit ediyorum.
Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Adios amigos. Şöyle şapkamı da takayım.